Tahminen 19 Ağustos Cumartesi İrkut'tayız. Dün akşam yolda gelirken Erdal abiyle buluştuk. Şimdi daha önce Yakut'ta tanıştığımız Pavel'in bize ayarladığı servise doğru gidiyoruz. Biraz yollar karışık gibi ama. Evet, Rusya'da hep öyle. Evet. Günaydın bu arada İrkut'tan. Evet, İrkut'tan günaydın. Dün Baykal Gölü'nün inanılmaz manzaralarıyla, yani hakikaten Baykal'a bir daha gelmek, sırf Baykal'a bir Baykal tatili yapmak lazım. Evlerine çok özen gösteriyorlar gerçekten Ruslar. Ellerinden geldiğince. Evet, İrkut'ta servise geldik. Önce benim motor girdi. Dişli değişecek, zincir değişecek, ön gidon rulmanı değişecek. Sonra Levent abininki değişecek. Sonra Erdal abininki değişecek. Pavel bize çok yardımcı oldu, sağ olsun. Просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих, я лежу в темноте, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Evet, bugün 20 Ağustos Pazar. İrkut'tan yola çıkıyoruz. 2 günlük konaklamamızdan sonra dün motorlarımıza gece 2'ye kadar, sabah 9'dan 2'ye kadar süren üçümüzün de motoru. 3 tane motor olunca tabii bayağı zaman aldı. Servis yaptık. Hava sıcaklığı 24 derece. İrtifa 450 metre. Saat 1.22. Bugünkü hedefimiz gidebildiğimiz kadar gideceğiz ve konaklayıp yarından itibaren sabahtan akşama sürüş moduna geçeceğiz. Приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший. Все потому, что человек хороший. Остановился на трассе и подвез до города женщину с ребенком и без всякого повода дотянул на буксире до заправки чужую машину. У нее кончился бензин и спустили шины. Подарил жене цветы внезапно среди недели. На Новый год в кругу семьи выпивали и ели. Помог потом своей бабушке в поисках потерявшейся броши. Все потому, что человек хороший. Все потому, что человек хороший. Несправедливо и закончится все равно, что бы там ни показывали, ни рассказывали в кино, и даже если черных полос в ней действительно больше, важно, что кто-то из нас человек хороший. Человек хороший. Важно, что кто-то из нас человек хороший. Günaydın. Bugün 21 Ağustos Pazartesi. Saat 8.25. Sıcaklık 16 derece. İrtifa bilgisini şimdi Özhan Bey'den alıyoruz.
İrtifamız 550 metrede seyredeceğiz bugün. Evet. Kuit'in dün saat 1 gibi İrkutsk'tan çıkınca 350 kilometre yol gelip Kuit'in de yattık. Şimdi bugünkü hedefimiz gidebildiğimiz kadar gitmek. Güzel Sibirya düzlüklerinde yol alıyoruz. Çok güzel manzaralar oluyor. Адам и Ева проснулись с утра, и вдруг Гелиос гордился работой. Всю неделю будет жара, дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в... Evet, şu kavşak, arkada gördüğünüz kavşak aslında her şeyin başladığı kavşaktı bizim için. Burası Taşet kavşağı. Bama buradan girdik. Bam'ı yaptık, Magadan'ı yaptık, döndük, dolaştık, aynı kavşağa geldik. Benzinliğe girdik, benzinimizi aldık, birer kahve içtik. Yani büyük bir daireyi tamamlamış olduk Rusya içinde. Artık eve dönüş resmen başladı. O eve dönüşünü başlayamadı. 5. kere başlıyor. 5. kez eve dönüş başladı. Buradan Bam'a girdik. Bam'ın başları da kolaydı. Rahattı. Yavaş yavaş alıştık. Benim Bam gibi bir hayalim geçmişte yoktu. Özkan zehri verdi. Ondan sonra biz Bam rüyaları görmeye başladık. Videolar izledik. Çalıştık, ettik kendimize göre. Hazırlanmaya çalıştık. Güzel olduğuna inanıyorum. İyi çalıştığımıza da inanıyorum. Güzel şeyler, çok güzel şeyler yaşadık. Beni bu hayaline ortak ettiği için ben de Özkan'a çok teşekkür ediyorum hakikaten. Beraber bir rüyayı yaşadık. Bu ikimizin hayaliydi abi. Evet. Benim Orta Asya hayalim vardı gerçeğinde. Yani motora başlama sebebim Orta Asya'ydı. Ama Rusya oralardan çok önce bana göre yapılması gereken bir yer. Bunca yıldır gelmediğim için de kendime kızıyorum da. Evet. Standartlar çok güzel. İnsanların yaklaşımları, Halkı çok güzel. halkı çok güzel. Bu halk daha güzel şeyleri hak ediyor. Я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в любовь, я верю в добро и верить буду. И верить буду. И верить буду. И верить буду. Evet, kayıttayız. Bugün 22 Ağustos Salı, saat 8:55. Sıcaklığımız 20 derece. İrtifamız ne kadar Özkan? İrtifamız 210. Urallara kadar da bu irtifalarda seyredeceğiz. Evet. Sonra biraz 500 metreye tırmanacağız. Sonra bir daha 150-200'lere ineceğiz. Dün Kuitin'den çıktık. Krasnoyarsk'a 230 kilometre kala daha önceden belirlediğimiz Kans diye yerde güzel bir otele geldik. Medved Otel. Tam böyle kavşakta yolumuzun üzerinde, kafesi yanında, magazinin yanında, kapalı otoparklı, yani motosikletçinin rüyası bir Combo. evet otelde kaldık. Gayet iyiydi, güzeldi. Fiyat da uygundu. Şimdi Krasnoyarsk'a yaklaşık bir 4-5 saatte her şey yolunda giderse varmayı planlıyoruz. Erken varıp bugün motorlarımızın yağ değişimini yapacağız üçümüz de. Bakalım, yağmur yemeden gideceğimizi düşünüyoruz. Artık tam bir psikoloji olarak da dönüş havasındayız. Günaydın, günaydın. Evet hocam. Gece yağmur yağdı bayağı. Ben duydum. Islaklıklar da onun. Ama gün içinde yağış beklemiyoruz. 20'li derecelerde seyir edip Krasnoyarsk'taki dostumuz Andrei Han'ın bike postuna gideceğiz. Bugün orada kalacağız. İşte bakım yapacağız. Sonra Levent abinin dediği gibi tamamen bir dönüş psikolojisine gireceğiz. Hayırlı yolculuklar. Evet, yaklaşık 2 ay sonra tekrar aynı yerlerdeyiz. Krasnoyarsk, Taşet arasında. Bu sonsuz buğday tarlaları
giderken yemyeşildi ve daha kısaydı. Şimdi dönerken artık tam biçilecek kıvama gelmişler. Artık buralarda hasat zamanı. Az önce Levent abinin anlattığı geniş buğday tarlalarını bununla açıklayabiliriz. Rusya'da her yerleşkenin diyelim böyle bir sembolü var. Buranın da buğdaymış zaten. Tekrar bike posta geldik bugün. Andrei'nin bike postuna. Ben yağla filtre değiştiriyorum. Levent abi ile yağla filtre değiştirdi. Erdal abi de yağla filtre değiştirdi. Bir de onun zincir ayarını yapacağız. Ben az sonra tekrar değiştireceğim. Tekrar Krasnoyarsk bike posta geldik. Pelmeni power! Pelmeni powers are back home. Alexander bu işin ustası. He is the chef. This is his pelmenis. Beautiful. Sağ olsunlar 2 ay sonra buraya tekrar geri dönmemiz şerefine ve Türk bayrağımızın hala orada olması şerefine bize pelimeni yaptılar Bike Post'ta. Masamız oldukça zengin. Dizilmiş vodka bardakları. Pelimeni Powers, yeah? Pelmeni power! Nazdravya. До магазина погнался. Eyes, just look in my eyes, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Hey guys, it's yours and paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Hello, my name is Vasya, I'm from Rostov-on-Don, and right now making rap on the microphone. I show you Pelmeni power! Pelmeni Power! До свидания. Bay bay. Bugün 23 Ağustos Çarşamba. Giderken bizi burada 3 gün misafir edip ağırlayan ve Rusya'ya alışmamızı sağlayan Andrei Han, buradaki Bike Post'un, Krasnoyarsk Bike Post'un sahibi Andrei Han ve arkadaşları Misha, Alexey, Alexander, hepsininle vedalaşıp yola çıkıyoruz. Sabah biraz lastik değişimi olduğu için bu saatte çıkıyoruz. Saat şu anda 11:33. İrtifa 180. Hava sıcaklığını bilmiyorum. 29 derece. Şimdi Krasnoyarsk'tan çıkıp Kemerova'ya doğru gideceğiz. Hakikaten Ruslar çok kral insanlar. Kral insanlar değil mi Özhan? Kral abi, kral. En az Ural kadar krallar. Telef olmadan döndüğümüzde çok sevindiler. Hatta birkaç anımızı anlattık. Dediler ki you learn very quickly how to survive in Russia dediler. Dedik çayır manyakları affetmez dedik. Kemerova'ya girdik. Şimdi daha önce kaldığımız burada bir uçuş okulu vardı. Paraşüt ve uçuş okulu.
Yine orada kalmayı hedefleyerek geldik buraya. Bakalım inşallah yer vardır. Ya şöyle direkt girelim ya. Veya dur. Özetleyeyim abi. 541 kilometre geldik. 8 saat sürmüşüz. 2 saat durmuşuz. Ortalama hızımız 54,5 kilometre. Ve işte helikopterimiz hala orada duruyor. Bakalım inşallah yer vardır. Kayıtlı. Evet, bugün 24 Ağustos Perşembe. Kemerova'dan çıktık. Hava sıcaklığı yaklaşık 20-22 derece arası gösteriyor gölgede güneşte olduğuna göre. Saat 8:58, çıkalı bir 15 dakika oldu. İrtifa 200. Sibirya'nın sonsuz düzlüklerine geldik. İşte dün akşam bu kadar yol yapabileceğimizi kesmediğimizden önceden rezervasyon yaptırmamıştık. Son odayı son müşteriye gecenin 10'unda tabii verdiler. Hakikaten giderken kalmıştık bu paraşüt ve uçuş okulu. Tekrar kaldık. Çok mutluyuz. Bugünkü hedefimiz yine bir 600 plus, 600 üstü yaparak Novosibirsk'i geçip Omsk'a yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmak. En önde Erdal Pay. Davulda Özsan'ın verdi. Dıbı. Evet. Özsan ve ben devam ediyoruz. Bu dönüş yolculuğumuza 22 Ağustos'ta Magadan'a evet dönüş yoluna geçiyoruz diye video çekmişiz 2 Ağustos'ta. 21 günde buraya gelmişiz 6500 kilometre. Buradan eve kadar da 6500 kilometre. Kemerova'nın özelliği yolculuğumuzun tam ortası olması. Motorlarımızı ancak 4-5 noktada toparlayabildik. Çünkü çok yıpratıcı bir rota hakikaten. Magadan'da bir bakım yaptık, yıkadık. Yağları falan değiştirdik. Balatalar bitmişti, değiştirdik. Yakutsk'ta yine bir bakım yaptık. Hava filtreleri değişti artık toz bitti diye. Aldığımız zinciri Tinda'da taktık. Sonra Irkutsk'ta furşlar yine zincir değişti benim ve Özsan'ın. Ben yeni lastik aldım. Krasnoyarsk'ta yağ ve yağ filtrelerini değiştirip Özsan'a yeni lastik aldım. Böylece motorlarımızı 4-5 değişik noktada bakım yaparak eve sağlıkla dönecek hale ve gerçekten iyi kondisyona getirdik. Şu anda hakikaten motorlar yağ gibi akıyor. Benim önümde şu anda Erdal Pay var Fethiye'den. O da bize eşlik ediyor. Beraber dönüyoruz. O da Moğolistan ve Orta Asya seyahatini bitirdi. Seyahatimize Bodrum ve Muğla'dan başladık. Son güne kadar aynı disiplin, aynı huzur, aynı sağlık, mental ve fiziksel sağlık motorlarımızda son güne kadar koruyarak, çünkü hakikaten uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Bu hazırlık sürecinin ne kadar önemli olduğunu bu seyahatte anladık ve öngördüğümüz çoğu şey, birkaç şey dışında, onlar da maceranın kendisi, hemen hemen gerçekleşti. Yani işte Toroslara gittik, birbirimizi test ettik, motorlarımızı test ettik, ekipmanlarımızı test ettik, Ege turu yaptık, orada test ettik. Sonra masa başında çalıştık derken en zevkli kısımlar zaten o kısımlar. Sonra da gerçekleştirmesi. Yola çıkmadan da hazırlıklar çok keyifli geçiyor çünkü. Erken çıktık bugün. Yine güneşli, süper bir hava. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих, я лежу в темноте, слушая наши
Recording. Günaydın. Bugün 25 Ağustos Cuma. Saat 8:50. İrtifa 150. Sıcaklık 14 derece. Yönümüz batıya. Hava kapalı ve bayağı soğuk. Dün akşam burada adı neydi kasabanın? Sarıbalık. Sarıbalık, evet. Sarıbalık köyü yakınlarında bir yol üstü otelinde kaldık. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of 1,000 wings, it shines upon the one, and the day has just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, singing. Tekrar günaydın. Saat 8:30, hazırlanıyoruz. Lenin heykelinin önünde ve eski bir Sovyet yapımı arabayla Levent abi hazırlanıyor. Ben neredeyse hazırım. Erdal abi de hazırlanıyor. İlginç bir otelde. Şu arkadaş da Rus triportörle St. Petersburg'dan Vladivostok'a gidiyormuş. Onda öyle bir ekspedisyonu var. Dün gece konuştuk. Sabah kalkacağım, fotoğrafınızı çekeceğim dedi ama uyanamadı herhalde. Bugün amaç Çellebinski açmak. Into the Wild'daki çocuk gibi ha, böyle değişik. Biraz değişik, genç, biraz böyle 30'lu yaşların başında gibi değişik bir şey çocuk. Biraz genius yani. Evet. Şirketi varmış falan. Bu da otel aslında. Dışından pek belli olmuyor ama içi Lenin Müzesi gibi. Biraz hastayım, yüzüm gözüm o yüzden dağınık. Bugün zor bir yolculuk olacak ama artık eve çok az kaldı. Görüşmek üzere. Evet, bugün 26 Ağustos Cumartesi. Öncelikle büyük taarruzun başladığı gün, o büyük zaferin ilk başladığı zaman. Şu anda işimden yola çıkıyoruz. Hava sıcaklığı 19 derece. Saat 9. İrtifa 92 metre. Dün akşam çok güzel bir otelde kaldık. İşimi hedeflemiştik ama işimde hangi otelde kalacağımızı bilmiyorduk. İlk gördüğümüz oteli işaretlemiş önceden. Otelin adı dikkatimizi çekmemişti. Önce İliç Otel. Sonra otele geldiğimizde gördük ki burası aslında sahiplerinin küçük bir Lenin Müzesi'ne çevirdiği bir otel. O döneme ait objeler, eşyalar, Lenin'in çocukluğuna ait fotoğraflar, tablolar, ailesinin tabloları. Çok temiz, güzel, odaları geniş, rahat bir oteldi. Şimdi bugün hedefimiz Uralların eteğine yaslanmak. Asya kıtasındaki son 2 günlük sürüşümüz. Evet, bugün nasip olursa Uralların doğu eteğinde konaklamayı planlıyoruz. Öyle yaptık rotamızı. Yarın da Uralları açıp artık Avrupa'ya geçmeyi ve artık güzel biraz geçmeyi planlıyoruz. Sibirya düzlüklerinde yol almaya devam.
Адам и Ева проснулись с утра, их друг Гелиос гордился работой. Всю неделю будет жара, дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю Джа, я верю Джа, я верю Джа и верить буду. Разводит огонь, Тору нужен кованый молот. Единый Творец держит ладонь над картой жизни, где будет город. Легенды делают нас мудрей, мы чувствуем пульс единой вселенной. Bugün de böyle bir yol üstü motelinde durduk. Kamyoncu yeri, bir sürü tır var böyle. Bir sürü. Odalar da böyle gayet güzel. Banyo, tuvalet ortak ama onu zaten bir diyeceğimiz yok. Böyle bir oda. Ben burada kalıyorum. Herkes ayrı ayrı yatıp iyice dinlenecek. Çünkü artık hata yol yapıyoruz. Çelebinsk yakınlarındayız. Motorlar burada güvende. Onlar mühim zaten böyle. Я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду. Я верю Джа, я верю Джа, я верю Джа и верить буду. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю Джа, я верю в любовь, я верю в добро.